Merhaba benim güzel YouTube ailem. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ünlü botanikçi, alanında bir numara. Kendisi milyonluk izlenen kanalın, hatta 46 ülke mi? Kaç ülke? Tahminim 60'ın üzerinde. 60 ülkede izlenen Mustafa Bardak Hoca. Geçen günlerde videolarım bir tanesini kanalda göstermiştim. Kanalımızda göstermiştim. Bugün geldi yanımıza. Tarlamızla ilgili biraz bilgi verecek. Bir de bir şey daha öğrendim. Eski kuşçuymuş. Bazı sebeplerden dolayı bırakmış. Ama bir bakalım. Bize bu konuda biraz tavsiyeleri var. Biraz eleştirdi. Umarım o eleştirileri bize kulağımıza küpe olur. Ona göre kendimizi düzeltiriz diyorum. Ve kamerayı hemen ona çeviriyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Halil hocamı bir ziyaret edelim dedik. Hava da çok güzeldi. Bugün değerlendirmek istedik. Çok da nefis bir çiftliği var. Daha önce birkaç defa gelmiştim ama biraz fazla değişiklik yapmış hocam. Çok güzel olmuş. Güzel bir hobi alanı olmuş. Güzel bir alan olmuş. Tabii ben biraz biyolog açısıyla bakıyorum olaylara. Daha önce de kuşlar hakkında bilgim var ama tabii Halil hocam kadar tecrübeli değilim. Yok ama ya. ufak tefek bilgilerim var. Şimdi onlarla ilgili kendisine ufak tefek tavsiyelerim oldu. Eleştiri olarak değil de tavsiyelerim oldu hocama. O da şeyden kaynaklanıyor. Kuşların yaşam tarzı ya da hayvanların hayvan eğitimleriyle ilgili şeylerdir bunlar. İlk geldiğimde gördüğüm aksaklık, hayvanların hepsinin önlerinde yiyebileceklerinden fazla yem var. Şimdi hayvan eğitimlerinde temel felsefe şartlı reflekstir. Yani hayvanın size bağlanmasını sağlamanız lazım. Bunun için yemlemeyi belirli zaman aralıklarında siz varken tek kişinin yapması lazım. Ki hayvanlarınız sizi benimsesin, sahibi olarak görsün. Şimdi bu hayvana gördüğünüz gibi önüne yemleri attığınız zaman sizde bağlantısı yok. Zaten güzel bir yaşayacak alanı var. Yemi var. Suyu var. Siz onun için yabancısınız. Ama yemi az olsa, acıkmış olsa Halil hocam şu kapıdan girdiğinde Halil hocamın araba sesini duydukları anda bunların hepsi şuraya yapışır. Çünkü yemle Halil hocam arasında bağlantı kurarlar. Ve onu yem üzerinden severler. Ve yem attığında Halil hocamın her tarafına konarlar ve onu çok severler. Onun için benim tavsiyem tüm hayvanların eğitimlerinde hayvan sahibinin kendisinin yemlemesi ve ihtiyaç duyduğu hayvana acıktırmayacak, hayvana işkence etmeyecek şekilde belirli aralıklarda yemlemesi lazım. Kuşlar da yemleme genelde kuşçular bilirler. Akşam üzere uçmadan önce yemlerler veya uçtuktan sonra yemlerler. Sizde kuşçuluk var mıydı? Çok az. Yani çocukluk dönemlerimizde, gençlik dönemlerimizde biraz bilmişliğimiz var. Ve sabah yemi. Sabah yemlemesi. Uzun süre gidecekseniz bu kadar önüne yem koymanız gerekiyor. Anaçsa, yani yavru bakıyorsa önünden yemini eksik etmemeniz gerekiyor. Onun dışında bu kadar yemlemeye bence gerek yok. Fazlası var. Anaçları bir ziyaret edelim. Anaçlardan yani güzel, oldukça birçok kuşçundan daha profesyonel. Şöyle açalım. Evet. Birçok kişinin profesyonel dediniz. Profesyonel olarak yapılmış. Tavsiyem otların bu şekilde yere atılmaması. Bakın burada yeriniz var. Otları bir demet haline getirirsiniz. Şimdi göstereceğim. Bir iple yukarıdan aşağı sarkarsınız. Çünkü kuşların gaga yapısı çekip koparma eğilimindedir. Bu şekilde çok iyi fazla faydalanamaz. Ya da doğrayacaksınız, yemine katacaksınız. O kadar tavuk beslemediğiniz için, güvercin beslediğiniz için arkadaşlar, demet haline getirip astığınızda hayvan onu didikleyecektir. Kalanları, kısımlarını yuva yapmak için kullanacaktır. Çöpleri, samanları. Bu da hayvanın stresi altından kurtulmasını sağlar. Birkaç kuşta biraz boğaz enfeksiyonu sesi duydum. Sularına ilaç katılması gerekiyor biraz boğaz enfeksiyonlarını gidermek için. Onun dışında hayvanlar gayet sağlıklı ve mutlu görünüyorlar. Hatta birkaç tane kuluçkaya yatan var gördüğüm kadarıyla. Yavrulama dönemine girmişler. Evet. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Hopalimiz var ya. O yatıyor. Bir çift yumurta vardı. O yatıyor. Artık annesi
tam olarak hangisiydi? Sanırım şunlardan biriydi. Evet. Gayet güzel. Gayet bakımlı. Kasa dizilimiyle ilgili bir sıkıntı var mı? Yok. Yani kasa dizimle ilgili bir sıkıntı görmedim ama hakim rüzgara ters gelecek şekilde dizilmiş. Önleri kapatılmış. Rüzgar almıyor. Daha dar olabilir miydi? Daha dar olabilirdi ama sıkıntı Niye yok. dar Gayet olabilirdi? güzel. Çok geniş alanlarda şey yapmıyorlar, yavrulamıyorlar. Daha dar alanlarda yavruluyorlar He. güvercinler. Onun için mesela yabani güvercinler 4 tane çöpü koyar, üzerine yumurta yaparlar. Öyledir yani. Böyle çok teferruatlı değiller. Ama yer var. Sıkıntı yok yani. Oldukça güzel dizayn edilmiş. Evet. Yavru bakımları gayet iyi olabilecek bir yer. Gayet güzel yani, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şu yerdeki kasaları almanızı tavsiye ederim. Evet. Onları daha yüksek yerlere koymanızı tavsiye ederim. Niye? Fare. Evet. Özellikle cardın hayvanın yumurtalarını da yavrularını da yer arkadaşlar. Onun için yerden yüksek olmasında biraz daha fayda var. Daha korunaklı oluyor. Zaten doğası gereği kuş, güvercinler yere yuva yapmıyorlar. Yüksek kesimlere yuva. İşte kayalıklara, daha yüksek kesimlere, ağacın hakim korunaklı yerlerine. İçgüdüsel olarak bu özelliğini de hala koruyor hayvan. Ona da saygı duymak lazım. Onun için de yuvalarının yerden yüksek olması istenilen bir şey, tercih edilen bir şey. Yer, zemin, Beton toprak. olayını ne yapacağız? Ben betonu çok tavsiye etmiyorum. İşte fare için beton olmasın diyorlar vesaire. Ama tavsiye etmiyorum. Ama bunun için ben başka bir yöntem kullanmıştım. Buraya da yapılabilir. Izgara yapmıştım. Evet. Izgara yapmıştım biraz. Şöyle yüksek ızgaralar yapmıştım. Gübre alta dökülüyordu. Daha sonra ızgaraları kaldırıyordum. Altı süpürüp temizliyordum. Evet. Hayvanların ayakları hem nemle hem de pislikle temas etmiyordu. O da mantar enfeksiyonlarını engelliyordu o zaman. Tabii bu işi ne kadar profesyonel yaptınız, ne kadar bu işe gönül verdiniz, bu işten ekonomik gelirinizin ne kadar olduğuyla alakalı bir şey. Sevmekle alakalı bir şey, tercihle alakalı bir şey. Ben olsam yaklaşık 50 santim yüksekliğinde şu kalite, şu kalınlıktaki telden, Evet. şundan ya da şu altta gördüğünüzden Şunlar. zemine Döşerimize. tahta zemin yapardım, altlık yapardım. Hem gübre olduğu gibi alta iner. Hayvanların ayakları gübreyle temas etmezler. Nemi almaz. Gübre temas etmediği için sürekli kurur. Daha sonra onu çıkartır, zaman zaman ayda bir defa, 2 defa temizlediğinizde daha steril bir ortam oluyor. Öyle düşünüyorum. Bir de tavsiyem %5'lik, 7'lik, yani 5 litre suya ya da 7 litre suya 10 cc çamaşır suyu. Bildiğiniz çamaşır suyu. En ucuz marka olsun. Hiç önemli değil. Çamaşır suyunu pompaya koyup hayvanlarınızı dışarı güneşlemeye çıkarttığınızda alanı çamaşır suyuyla, hipokloritle, fıskiyeyle sıktığınızda, ilaç pompasıyla süper bir dezenfeksiyon sağlıyor. Hem bakterileri hem mantarları öldürüyor arkadaşlar. Kükürdatmak iyi bir çözüm oluyor. Çoğu kuşçu arkadaşım kireçle badanalı veya tabana kireç atıyorlar. Gayet sağlıklı oluyor. Hem boğaz enfeksiyonlarını hem mantar enfeksiyonlarını engelliyor. Bunlara uyarsanız daha sağlıklı bireyler yetiştirme şansı var. Yavru kayıplarını azaltıyor en başta bunlar. Çünkü yavrulara mantar çabuk bulaşıyor. Daha dirençsiz oluyorlar. Güvercinciler bilirler. Yavrular çok hızlı büyür. Muhteşem hızlı büyürler. Bir günden ikinci güne ayırt edemezsiniz yavru büyüklüğünde. O dönemde de biraz daha böyle proteine ihtiyaçları, proteinli besinlere ihtiyaçları mesela. Sadece buğdayla beslediğiniz zaman yavruyu tam büyütemezsiniz. Özel kuşçularda vardır, kuş yemi satanlarda anaç büyütmek için özel buğday yemler vardır. Sadece buğday vermezsiniz. İşte cin darısı derler bizim burada. Soya fasulyesi kırığı, mercimek kırığı karışık kullandığınız zaman hayvan biraz daha farklı tohumlarla beslendiği zaman daha sağlıklı gelişim gösteriyor. Mesela mısırı çok verirseniz yağlanır. Buğdayı çok fazla verirseniz bu sefer bazı vitamin eksikliklerinden dolayı enfeksiyonel hastalıklara girebilir. Bütün bunları engellemek için karma yem uygulamak, özellikle de
Yavrular dışarı alır. Bir de tavsiyem içeriye biraz kum dökülmesi. Çünkü sonuçta taşlıklı hayvanlar. Taş yeme zorunlulukları var. Taş yiyecekler ki besini daha iyi ölçsünler. Zaman zaman zaten videolarda görmüştüm. Profesyonel kuşçu arkadaşlar ciddi kum döküyorlar zemine. Hayvanları yesin diye. Burada da zeminin yani taşlı zemin aslında Hoş. çok kuru değil ama Yine de kum getirelim. kum getirmek. Özellikle de burada Ceyhan Nehri çok yakın. Oradan gidip şöyle kovayla birkaç kova kum döküldüğü zaman problem çözülmüş olur arkadaşlar. Naçizane gördüklerim benim bunlar şimdilik. Arkadaşlar Mustafa hocam kum doldurmamı istedi. Ben de şöyle kumu doldurayım. Şöyle elenmiş kumu götüreyim bakalım. Hocamız bir nasıl dökeceğimizi de bize göstersin. Buyur hocam. Şöyle. Yani böyle biraz daha bu biraz sıva kum olmuş ama biraz daha güçlü kum olabilirdi. Halil hocam hemen acele etti kumu getireyim diye. Evet. Şöyle alana hayvanların Görebileceği alan ama. rahatlıkla öyle. Aslında bir kap içerisine dökmekte daha fayda var da bu kum ince olduğu için hem dağıtırlar zeminde iyi olur. Bunun içerisine Biraz ıslak onu kurur kurutur. hocam. Hiç fark etmez. Bizim buralar hava sıcak. Hemen bu kum içerisine ne yapacaklar? Taşları toplayacaktır hayvan. Sindirim sisteminin rahatlaması için gerekli yani. Mutlaka kum gerekli. Bir de şeyi gösterelim. Çimleri nasıl yapacağını gösterelim hocamın. Evet. Onu da bir göstereyim. Şimdi elinde bıçak falan var mı? Ben bıçaksız dolaşmam hocam. Bak, yok. Tam Adana işi. Hocam Şurada da bir ip buldum. Benim için yeterli oldu. Yeter mi o kadar? Yeter. Yani demek yapmak için yeterli oldu. Yukarıdan aşağıya doğru sarkıtmak için. Evet. Onun için ayrıca ip alacağım. Evet. Bakın gördünüz şuradan aldım. Normal çimi kesiyoruz. Normal. Şey alırsanız daha iyi. Bakın. Şu üç güller bizim burada üç gül denir. Üç gün ne? Üç gül dediğimiz yonca. Şu. Yonca niye önemli? Yonca çünkü diğer otlardan farklı olarak protein değeri yüksek bir bitkidir. İşte aldınız. Evet. Bakın. Bildiğin Maydanoz pazar demek. maydanozu gibi. Aynen öyle. Hiçbir şeye gerek yok. İşte hobicilik işlerinde bu tarz işlerde arkadaşlar ekonomi çok önemlidir. Sonuçta maddiyat Beklemiyor. o bile olsa bir para harcıyorsunuz. O zaman en ekonomik yöntemle en az giderle maksimum gelir elde etme işine bakıyorsunuz. O zaman da çevrenizden yararlanmanız elzem oluyor. Şimdi biraz tel parçası veya Hocam, biraz ip lazım bize. İpin hepsini dün yaktım da ben şey yapayım. Şu bak hocam. Şurada tel var. Şurada bakın. Var mı tel hocam? Var. Şunlardan birini seçelim. Fark etmez. Telleriniz Arkadaşlar bu arada seranın demirlerini yan tarafa daha yapamadık. Çünkü naylon pahalanmış. Toplam naylon 20.000 liraya geçti. O yüzden mecburi olarak biraz. şu işimizi görün iyi. arkadaşlar. Şöyle bir tel parçası bulduk. İşimizi görün. Bak bugün yeni bir şey öğrendik. Yonca. Bol bol yonca. Zaten bende de yoncadan çok ne var? Başınıza dikkat edin hocam. Bu arada arkadaşlar etraf biraz dağıldı. Çünkü fırtınadan dolayı her şey uçmuştu. Bunları toplamak zorunda kaldım. Kusura bakmayın dağınıklık için. Evet. Olta yapar gibi maydanoz öyle aşağıya doğru sarkıttık. Bildiğiniz pazar maydanoz. Yukarıdan aşağı sallanacak mı böyle? Evet. Evet. Teli ben düzeltirim. Hayır bu yeterli hocam. Yükseklik. Yükseklik yeterli hocam. Boyları uzunlar evet. hayvanların büyükler. Böyle sallanacak, onları da seçelim. O hayvanlar bunu gelirler. Alırlar. Kalan kurumuşları da hocam Evet. açarsınız, içine atarsınız. Yani dışarı atmanıza gerek yok. Evet. Çünkü onları kullanıp yuva yapımında kullanacak hayvan. Anladım. Ama buradan hayvanların gaga yapıları dediğim gibi çekmeye odaklı olduğu için Tutup rahat çekecekler. çekip alacak besinini. Koparabilecek. Koparabilecek bir dirençle karşılaşıp koparacak. Bu düzümde tavuk olsa bunu bu şekilde yer ama güvercinlerde biraz daha farklı. Yavrulara da bakalım hocam. Yavrular eğitilecek olanlar. Eğitilecek olanlar da
şöyle bir şey yapacağız. Neresi? Arkadaşlar sürekli içeriye geçelim. Şu yan taraftaki bir tane kahverengi tahta var ya hocam. İçeriden. Onu vurup dışarı çıkartalım, olur mu? Ha, kuşlar Açılışı mı? siz yapın. Oradan Tamam. çıkıp girsinler. Çünkü eğitimi oradan yapacaklar. He, Evet. eğitimini buradan- Orayı köpeğimiz ittirin hocam. Evet. Arkadaşlar açılışı Mustafa hocam yaptı. Çünkü orası bizim köpeğimizin sürekli kafasını sokup da korkuttuğu yerdi. Oraya alışacaklar. Ha, buradan giriş çıkış yapmaları. Giriş çıkışı yarışmalara oradan girip çıkacaklar. Şey olarak, türler olarak nasıl hocam? Yani şekil olarak siz eski kuşçulardansınız ya. Kapak biraz dar gibi. Biraz daha geniş olsa daha iyi olurmuş ama. Neresi? Giriş yeri mi? Evet, giriş. Orası yarışmada olacağı için oradan girecekler. He, girecek. Oraya ekstra bir kafes daha koyacağız. He, oraya iniş alanı burası. Evet, evet. Buyurun. Havaalanı Şu gibi taraftan dışarıdan bakalım. inceleyelim. Şimdi orası onların yeme alıştırılacağı yer. İşte hocam yeme alıştırmak için önüne sürekli bu yemi koymayacağız. Belirli zaman aralıklarında yemleyeceğiz. Normalde ben her gün gelemem korkusu var ya, aç kalmasınlar. Bir de baba yüreği modu. Anlıyorum. Hani aç kalmasın. Bolca Her yesin gün diye. gel işte planlayacaksınız hocam. Evet. Her gün gelmeyeceğiniz zaman Ben bu zaman bir tane yemleme kutusu yapacaksınız. Şunu mesela. Evet. Bunu içeri bırakacaksınız. Gideceksiniz. Evet. 2 gün gelmeseniz de sorun yaşamazsınız. Anladım hocam. Ama yemleme uçurma yapacaksınız, eğitim yapacaksınız mutlak suretle. Belirli zaman aralıklarında yemle sizin arasında ilişki kurması lazım hayvanın. Anladım. Yani sizi gördüğünde bütün bu kuşun şuraya gelmesi lazım. Evet. Konması lazım. İşte o zaman bu hayvanlar size bağlanırlar. Evet. Sizin sahibi olduğunuzu anlarlar. Bakın şu anda hepsi sizden kaçma eğiliminde. Anladım. Uzaklaşma Niye tok? eğiliminde. Niye? Tok hayvan. Çünkü sizle hiçbir ilişkisi yok şu anda. Ama burayı tabii yuva olarak benimsemişler. Evet arkadaşlar. Evet. Mustafa hocam gördünüz mü? Yan Evet. tarafa açtık ya, ilk uçuşu yan taraftan yaptılar. Artık öğrenmişler yuvayı. Evet. İnşallah. güzel. Yukarıda kırlangıç mıydı? Evet. Ebabil. Ebabil bu mu? Evet. İşte biyolog olmak böyle bir şey. Kargadan başka kuş tanımayan ben. Şimdi hocam şimdi sizi böyle. Evet. Posta güvercinleri değil mi bunlar? Evet. Bunlar posta güvercinleri ve ciddi anlamda 2-3 saat havada uçması gereken kuşlar. Eğitimi bu hani korkutarak ya da bizim diğer Osman'daki gibi ıslık çalarak değil de kendileri biliyor. Bu şekilde eğitimleri. Bunların eğitimlerini pek bilmiyorum ben. Yok ben de tam bilmiyorum. Arkadaşlar sağ olsunlar YouTube'daki kankalarım, dostlarım, ailem hepsi bana bilgi veriyor bu konuda. Şimdi güvercinler yön bulurken yeryüzünün manyetik alanından ve yer şekillerinden faydalanırlar. Anlamadım. Baştan bir daha. Çok önemli bir bilgi bu. Güvercinler yön bulurken yeryüzünün manyetik alanından, güneşin bulundukları yerle açıdan ve çevredeki cisimlerden var. Mesela bu güvercinler burayı öğrenirken şu seranın konumunu çok iyi öğrenmişlerdir büyük ihtimalle. Çevredeki yerleşim yerlerini, ağaçları öğrenmişlerdir. Güvercini bir noktadan bıraktığınızda direkt hedefe yönelmez. Öyle bir huyu yoktur. Kendi ekseninin etrafında büyük daireler oluşturur. Büyük daireler oluşturur. Ve tanıdık bir yer bulduktan sonra o büyük daireler çevresinde yeteri yüksekliğe ulaşıp ondan sonra yönelir güneşin açısıyla beraber. Bu da hayvanın çevreyi iyi tanıması lazım. İyi öğrenmesi lazım. Yani yükselmesi lazım. Yükselmeden yuvayı öğrenemez arkadaş. İşte belirli bir yüksekliğe çıkması lazım hayvanın. Ki etrafında ne var ne yok hafızasına kazanacak. Mesela eski yıllarımdan bilirim ben. Profesyonel kuşçular daha iyi bilirler. Güvercin ne kadar yuvasına bağımlı oldukça gözleri kırmızıya döner, kızarır. Kızıl olur. Bu hayvanın o yuvaya bağımlılığını gösterir arkadaşlar. Onun için bizim bu bölgede garip kuş denir. Yani Antep, İslahiye, Maraş, Adana bu bölgeden getirilen kuşlar Osmaniye'de pazarlanır. Ya da buradan götürülen kuşlar orada pazarlanır ki şeyi bulmasın diye. Eski evine gitmesin diye yapılır. Ama tabii şu anda pozisyonlar nedir, alım satımlar nasıl yapılıyor vesaire bilmiyorum ama tabii bunlar tabii terk edilmemiştir. Bunlar yüzyılların getirdiği birikimlerdir.
Burada da hocamın güvercinleri eğitebilmesi için belirli dönemlerde bol miktarda uçurması gerekiyor. Yani sabah uçuşlarını yapması gerekiyor. Evet. İşin ilginci, güvercinler gece genelde akşam ezanına yakın bırakırlar kuşları. Hayvanı zorlamak için. Evet. Hatta geceyi bazen çatıların tepelerinde geçirir hayvanlar. Gündüz sabah olunca harekete geçerler. Hocam bir de tek dezavantajı burası, hocam hesaplamamış ama Türkiye'nin en büyük avcı göçmen kuş yolu. Avcı göçmenleri Kuş şu yolu. atmaca filan. Atmaca, Doğan, Şahinlerin en büyük göç yollarından bir tanesinde hocamın bulunduğu yer. Tabii bu da güvercinleri için bir tehlike oluşturuyor. Çok büyük bir tehlike. Oluşturuyor ama dediğim gibi belirli zaman dilimlerinde kendi kontrolünde bırakırsa herhalde bir sorun yaşamaz inşallah. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel bir çalışma olmuş. Yani videolarını da seyrediyorum hocamın. Çok güzel arkadaşlarla çekimler yaptı. Çok profesyonel kuşçular varmış Osmaniye'de. Ben bu kadar geliştiğini bilmiyordum mesela Osmaniye'de. Osmaniye'de bu işin artık dernekleşip ciddi bir gelir kapısı haline geldiğini herkesin anlaması gerekiyor. Bazen bakıyorum başka illerden o kadar muazzam yorumlar yapılmış ki. Osmaniye, ben Mardin diyebilirdim. Urfa diyebilirdim kuşçuluğun merkezi olarak. Ama bizim Osmaniye'de Mardin'i falan sormamış arkadaşlar. Yani helal olsun. Yani gerçekten kendisi akrabam olur. Tüdücülerin kümeslerini seyrettiğimde muhteşemdi yani. Hepsini tebrik ederim yani. Çok güzel profesyonel çalışmalar yapmışlar. Ertuğrul Tülüce akrabanız mı? Tabii şöyle, benim teyzemin eşi rahmetli Kemal Tüdücü'nün amca çocukları, dayı çocukları. Öyle olunca tabii hepsini bilirim. Öyle olunca ama bu kadar güvercinle uğraştıklarını bilmiyordum. Yani güzel olmuş, güzel paylaşımlar olmuş. İnşallah devamı gelir. Kimse şey yapmasın, Türkiye için, bunlar için, Osmaniye'mizin hepsi için sadece olayı hobi amaçlı düşünmeyin. Ekonomik bir gelir bunlar, ekonomik girdi bunların hepsi. Sektör buraya yöneliyor. Yani hobicilik dünya üzerinde çok ciddi bir sektör. Hobi pazarlamacılığı. Bence çok güzel olmuş. Daha da gelişmesi tavsiyem ama biraz benim zamanımda pahalı bir hobiydi. Şimdi de zannetmiyorum ucuz Hala. olduğunu. İyisi hala Yani pahalı. şu anda herhalde 10 bin liranın 20 binin üzerinde çift olan kuşlar vardır arkadaşlar. Damızlık kuş yetiştiriciliği de öyledir bu işler. İnşallah daha büyük noktalara gelir Osmaniye'miz. Çok teşekkür ederim hocam. Videoyu o zaman kapatalım. Kapatmadan önce sizin söyleyeyim. O zaman şöyle yapalım. Birlikte kapatalım. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ne diyoruz? Videolarınızı beğenmeyi, abone olmayı ve hepsinden önemlisi Mustafa Bardak hocamla çekmiş olduğumuz bu videoya yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma da aynı zamanda beklerim arkadaşlar. Kesinlikle Mustafa Bardak Hoca. Zaten açıklamalarda ve videonun içerisinde de göreceksiniz linkini. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok Hoşça kalın. teşekkür ederim. Hayırlı günler.